Herkese selamlar kıymetli dostlar. Bilgisayar serisine devam ediyoruz ve bugünün konusu da Antoine Griezmann, Fransız yıldız. Sakatlık geçmişini anlatacağız. Daha önce ne sakatlıklar yaşadı Griezmann? Uyluk sakatlığı var, kas sakatlıkları var ama bunlar ne kadar sürdü ve kaç maç kaçırdı? Hepsini detaylı şekilde anlatacağız. Şimdi ilk sakatlığı bilek burkulması 4 Kasım 2012 yılında. O dönem Real Sociedad'da forma giyiyor Antoine Griezmann. Ve 8 gün süren bir sakatlık yaşadı sadece ve 2 maç kaçırdı. Ondan sonraki 2016, 2017 ve 2017-2018 yıllarında bir milli takımda bu arada küçük yaralanma, yani darbeye bağlı yaralanmalardan dolayı 4 gün ve 8 günlük 2 sakatlık dönemi geçirdi. Bunlarda da çok ciddi bir maç kaybı söz konusu değil. Sadece hem milli takımdan bir maç hem de Atletico Madrid'de bir maç kaçırdı. Ama 2019-2020 yılına geldiğimiz zaman ilk kas yaralanması 2019-2020 yılına geldiğimizde ilk kas yaralanması, bir de yazın ortasında oldu bu. Yani bu noktada da aslında Griezmann şanslıydı. Şöyle 13 Temmuz 2020 3 Ağustos 2020 arasında 22 gün boyunca sakat kaldı. O dönemki biri hazırlık maçı olmak üzere 2 maç kaçırdı. Barcelona'da oynadığı dönemdeydi. Ve daha sonra 2021-2022 yılında birkaç kez kas, yani hamstring sakatlıklarıyla karşılaştı. Ve bu dönemi de kas yaralanması olarak kayıtlara geçti. Toplamda 25 gün sakat kaldı ve bu 25 günlük sürede de 4 tane Atletico Madrid'de oynuyordu. 4 maç kaçırdı. 2021-2022 tabii ki de koronavirüs dönemleri ve koronavirüsten de hastalık kapan, yani koronavirüs geçiren futbolculardan biri de kendisi. Aslında burada 2 maç kaçırdı. 8 gün sakatlık değil tabii ki o. 8 gün karantinada kalmak zorunda kaldı. Bu nedenle de 2 maç kaçırdı Antoine Griezmann. 2021-2022 sezonunda da ilk ciddi, yani kariyerinin ilk ciddi kas yaralanması sakatlığını yaşadı. Hamstring sakatlığıyla karşılaştı. 2021'den Ocak 2022'ye kadar süren kas problemleri sezon ortasında kadroda boşluklar yaratmış ve geri dönüş süresi yaklaşık 3 ila 6 hafta arasında olmuş. Ayrıca Aralık 2020'de de bilek sakatlığında aynı dönem gene kısa süreli oyundan uzak kalmış. Bu dönemlerde toplamda 47 gün sakat kalıyor Antoine Griezmann ve Atletico Madrid'de ve kariyerin en uzun sakatlık dönemi 9 maç birden kaçırıyor. 2023-2024 sezonunda da ayak bileği sakatlığı yaşadı Antoine Griezmann ve 21 gün süren bir sakatlık söz konusuydu. Bu sakatlıkta da yine Atletico Madrid döneminde 4 maç kaçırdı. 2024-2025, yani en güncel dönemde kısa süreli dinlenme, rehabilitasyon kaydı görülse de resmi sakatlık sayılmıyor ve bu haftalarda oyuna dönüş söz konusu oldu. Yani sakatlıkları vardı ama hafta içi çözüldü. Hafta sonu yine görev verilmesi halinde maça çıkabilecek durumdaydı Antoine Griezmann. Sonuç olarak genel olarak Griezmann fiziksel dayanıklılığı yüksek ve sakatlıklardan nispeten uzak, profesyonel bir değerlendirme yapıldı. Çok az sayıdaki sakatlık kısa sürede atlatılmış, genellikle sezon sonunun akışını tamamen bozacak boyutlara ulaşmamıştır. Bununla birlikte özellikle üst düzey tempoda oynanan sezonlarda kas ve ayak bileği sakatlıkları planlamada dikkate alınması gereken unsurlar olmuştur onun oyun sürecinde. Yine dediğimiz gibi kariyerindeki en büyük sakatlık da 2021-2022 sezonundaki o 47 günlük süreç. Onun dışında büyük bir sakatlık yaşamamış Antoine Griezmann. Bilgisayar serilerimize genel olarak bu şekilde devam edeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.